Elimdeki kağıtta bir bölgeyi görüyorsunuz. Henüz hiçbir şey anlatmaya başlamadan söyleyeyim. Burası tahmin ettiğinizden çok daha önemli bir nokta. Burada yaşayanların büyük çoğunluğu Boşnaklar. Bulunduğu konum için ise Karadağ ve Sırbistan arasında bölünmüş bir bölge diyebiliriz. İsmini Osmanlı döneminde Sancak statüsü olmasından alıyor. Evet, ismi de söylemiş olduk. Sancak bölgesinden bahsediyoruz. Asıl şaşılması gereken ise buranın henüz idari yahut siyasi bir statüsü olmaması. Gerçek bir köprüden tarihi ve bugün itibariyle oldukça özel bir yerde buluşuyoruz. Hazırsanız GZT'nin 10'unu başlıyor. Sancak, günümüzde Sırbistan ile Karadağ sınırları içerisinde kalan nüfusunun çoğunluğunu Müslüman Boşnakların oluşturduğu bir bölge. Bölgeye Sancak denmesinin sebebi ise Osmanlıların Avrupa'daki son sancağının burada kalmış olması. Sırbistan sınırları içinde kalan ve Kuzey Sancak olarak nitelendirilen bölge Novi Pazar, Sjenica, Nova Varoš, Tutin, Prijeboj ve Prijepolje şehirlerini kapsarken Güney Sancak olarak adlandırılan Karadağ sınırları içindeki kısım ise Plevna, Bijelopolje, Rožaje, Gusinje, Plav ve Berana şehirlerini kapsıyor. Karadağ'ın 2006 yılında Sırbistan'dan ayrıldığı güne dek bir bütün olan bölge o tarihten itibaren resmen ikiye bölündü. Karadağ ile Sırbistan arasındaki devlet sınırı Sancak bölgesini de iki parçaya ayırdı. Sancak bölgesinde yaşayan nüfusun büyük çoğunluğunu Müslüman Boşnaklar oluşturuyor. Eski Yugoslavya topraklarındaki kanlı savaşlar öncesinde yapılan son nüfus sayımı olan 1991 nüfus sayımına göre Sancak bölgesinin nüfusu 420 bin civarındaydı ve nüfusun %54'ünü Müslümanlar oluşturuyordu. 2011 yılındaki sayıma göre ise Sancak nüfusu 400 binin altına düşse de Müslüman Boşnakların nüfustaki oranı %54 civarında kalmayı başardı. Sancaklı Boşnaklar bölgede doğum oranı en yüksek etnik grup olma özelliği taşısa da ekonomik sebepler nedeniyle verilen göçler Boşnakların bölge nüfusu içindeki paylarının artmasına engel oluyor. Bugün Sancak bölgesinde ayrıca Ortodoks Sırplar, Ortodoks Karadağlılar ve Müslüman Arnavutlar da yaşıyor. Bölgenin en büyük şehri Novi Pazar ya da Türkiye'de bilinen adıyla Yeni Pazar. Orta Çağ'da Sırp Krallığı'nın bir parçası olarak Raška bölgesinde yer alan Sancak, 1389'daki 1. Kosova Meydan Muharebesi'nin ardından Osmanlı nüfuzu altına girdi. Bölgenin tamamen Osmanlı topraklarına katılması ise 1455'te İshakoğlu İsa Bey'in bölgeyi fethetmesiyle oldu. Bölge halkı bu tarihten itibaren Müslüman olmaya başladı. Aynı zamanda Anadolu'dan Türkler de İskan politikası kapsamında bölgeye yerleştirildi. Zamanla Sancak'taki Müslümanlar çoğunluk oldu. Sancak, 1878 Berlin Anlaşması'na kadar Osmanlıların Bosna Paşalığı'nın bir parçası oldu. 93 Harbi olarak da bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından düzenlenen Berlin Kongresi'nde Sancak bölgesinin Osmanlı toprakları içinde kalması ancak Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun bölge geneline askerlerini konuşturulmasına izin verildi. Coğrafi konumu nedeniyle son derece önemli olan Sancak bölgesi özellikle Sırbistan ile Karadağ'ı birbirinden ayrı tutmak için kullanıldı. Avusturyalılar Osmanlılar için stratejik öneme sahip ve Bosna'ya tek geçiş kapısı olan Yeni Pazar Sancağı'nın 1909'a kadar elinde tutarak Sırbistan ve Rusya'nın Akdeniz ile bağlantısını kesmeyi başardı. Akabinde Sırp Kralı 1. Petar Karađorđević ile Karadağ Kralı Nikola Petrović'in anlaşması ve Rusya'nın tam desteğiyle 1. Balkan Savaşı'nda Sırbistan ile Karadağ Sancak üzerindeki kontrolü tamamen ele almayı başardı. Balkan Savaşı çıktığında Sırplar hiçbir direnişle karşılaşmadan Sancak ve Kosova bölgelerini işgal etti. Bu işgal sırasında bölge kesin biçimde Osmanlı Devleti'nden ayrıldı. Balkan Savaşları'nın ardından Sancak bölgesindeki Müslüman nüfus yoğun bir şekilde Anadolu'ya göç etmeye başladı. 1914 yılının Nisan-Haziran döneminde 50 binden fazla Sancaklı Müslüman Karadağ'ın Bar limanından gemilerle Türkiye'ye göç etti ya da ettirildi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'nın ardından 1918'de dağıldı. Dağılan imparatorluğun Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya ve Vojvodina kısımları ise Belgrad'a bağlandı. Aynı yıl Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı kuruldu. İsminden de anlaşıldığı gibi bu birlikte Boşnak ve Arnavutlar ciddi nüfuslarına rağmen yok sayıldı. 1929'da bu birliğin adı Yugoslavya Krallığı'na çevrildi. Sancak bu krallıkta statüsüz olarak Sırbistan ve Karadağ toprağı sayılarak yer aldı.
Krallık döneminde ülkedeki Müslümanlara yönelik baskı ve zulüm de devam etti. Boşnaklara yönelik en büyük katliamlardan biri bugün Karadağ sınırları içinde kalan Biyelopore'de 2 gün içinde 3000'e yakın Boşnak sivilin öldürüldüğü 1924 Şahoviçi katliamı oldu. Bu katliamın ardından çok sayıda Boşnak ana vatanları olarak gördükleri Türkiye'ye göç etti. İkinci Dünya Savaşı'nda Yugoslavya'nın ana hatları kolayca Alman işgaline girmekle beraber Almanlar tüm ülkede kontrolü sağlayamadı. Ülkede kurulan farklı etnik kökenlerden silahlı gruplar savaş boyunca Almanlardan çok birbirleriyle savaştı. 1941-1943 yıllarında Doğu Bosna ve Sancak'ta etkin olan Sırp milliyetçisi çetnik silahlı gruplar savaş ortamından faydalanarak tüm Boşnakları soykırımla ortadan kaldırmayı hedefledi. Çetnikler Doğu Bosna'da ve Sancak'ta büyük katliamlara girişti. Büyük devletlerin de desteklediği Josip Broz Tito'nun sosyalist partizanları Almanların yenilip Yugoslavya'yı terk etmesi esnasında Yugoslavya'ya hakim oldu. 1941-1945 döneminde Bosna Hersek ve Sancak'ta 70 binden fazla Boşnak'ın katledildiği tahmin ediliyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Yugoslavya'nın yeni lideri olan Tito, ülke çapında yeni bir idari düzenlemeye gitmekle beraber Sancak'a herhangi bir statü vermedi. Sancak, Sırbistan ve Karadağ arasında bölünmüş halde kalmaya devam etti. 1946-1950 döneminde Tito, Yugoslavya çapında İslam'a büyük yasaklar getirdi. Şer'i mahkemeler ve medreseler kapatıldı. Çarşaf yasaklandı. Boşnakçanın Arap alfabesiyle yazılması, yani Arabitse yasaklanarak Boşnaklar Latin alfabesine geçişe zorlandı. Bu yasaklar Sancak'ta da uygulandı. Tito, Yugoslavya'daki Müslüman nüfusu azaltabilmek için özellikle Kosova, Sancak ve Makedonya'daki Müslümanları Türkiye'ye göçe teşvik etti. Tito döneminde de Sancak'tan Türkiye'ye yoğun bir göç yaşandı. Tito'nun ardından iktidara Slobodan Milošević'in gelmesiyle 1980'li yıllarda yükselişe geçen Sırp milliyetçiliği Sancakların üzerindeki baskıyı da arttırdı. Sırbistan ve Karadağ'da iki Ortodoks milletin arasına giren Sancaklı Müslümanların ortadan kaldırılması gerektiği açıkça dillendirildi. 1991'de Hırvatistan ve Slovenya'nın bağımsızlığı ile başlayan savaşlar 1992'de Bosna Hersek'de sıçradı. Bosna Savaşı'nın başından itibaren Sırbistan idaresi Sancak'ta askeri bir yönetim kurarak her türlü hakları sınırlandırdı. Savaşın başındaki yoğun katliamlarda alışılagelen şekilde Sancaklı olup Bosna Hersek'in doğusunda misafir olarak bulunanlardan pek çok kişi katledildi. Bosna Hersek'te yaşayan Sancaklar ise savaşta Boşnakları organize etmede başı çekti ve özellikle başkent Saraybosna'daki direnişe yoğun olarak katıldı. Bu durum Sırbistan'ın Sancak'taki baskılarını daha da arttırdı. Bu dönemde Sancak'ta fiilen bir savaş olmamasına rağmen yüzlerce Sancaklı Müslümanın yargısız infazlarla Sırplar tarafından katledildiği ifade ediliyor. Kasım 1995'te Bosna'daki savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması'nda Sancak bölgesine herhangi bir atıfta bulunmadığı gibi bölge aşırı Sırp milliyetçisi lider Milošević'in insafına bırakıldı. 1997-1999 yıllarında yine yanı başlarında cereyan eden Kosova Savaşı sırasında da Sancak ve Sancak Müslümanları durumdan olumsuz etkilendi. Osmanlılar 15. yüzyıl ortalarında bölgeyi fethettiğinde İshakoğlu İsa Bey tarafından burada Yeniceyi Pazar şehri kuruldu. Öncelikle Yeni Pazar şehrinin bulunduğu noktada bir askeri garnizon binası, çarşı, hamam ve cami inşa edildi. Sancak bölgesi Bosna ve Hersek'in fethedilmesinden sonra kurulan Bosna Sancağı'na dahil edildi. 16. yüzyıl sonlarına doğru Yeni Pazar sancak olurken Bosna vilayetinin içinde yer aldı. Berlin Kongresi'nin ardından Yeni Pazar sancağı Bosna vilayetinden alınıp Kosova vilayetine bağlandı. Sancak bölgesi yeni kurulan Karadağ ile Sırbistan arasında tampon haline geldi. Balkan Savaşları sırasında Sırplar Kosova ve Sancak bölgesini işgal etti. O dönemde bölgedeki nüfusun %75'inin Müslüman olduğu tahmin ediliyor. Müslümanlar katliamlara maruz kalıp göçe zorlandı ve bölgeye ciddi bir Sırp nüfus yerleştirildi. Sancak, 2. Dünya Savaşı'na kadar Yugoslavya Krallığı içinde kaldı. 2. Dünya Savaşı ile birlikte iktidarı ele geçiren Sosyalist Yugoslavya döneminde ise Sancak resmen Karadağ ve Sırbistan arasında ikiye bölündü. Buna rağmen bölgenin tamamı bugüne kadar Sancak adıyla anılmaya, bölge halkları ise kendilerini Sancaklı olarak tanımlamaya devam etti. 1990'lı yılların başında Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Bosna Hersek Yugoslavya'dan ayrıldığında Sancak bölgesi daha sonra
adı Sırbistan Karadağ olacak Yugoslavya Federal Cumhuriyeti içinde kaldı. Sancak bölgesinde Ekim 1991'de yapılan referandumda seçmenlerin %98.9'u bölgenin özerk olması için evet oyu kullansa da Belgrad yönetimi bu sonuçları kabul etmedi. 2006 yılında Karadağ bağımsız olunca da Sancak bölgesi resmen ikiye bölündü. Aslında Sancak'ın Sırbistan tarafında kalan Boşnaklar, Karadağ'ın bağımsız olduğu takdirde bölgenin bölüneceğini ve bağımsızlık referandumunda hayır oyu kullanılmasını istese de Karadağ tarafında kalan Boşnaklar bağımsızlığın kendileri yararına olduğunu düşünüp evet oyu kullandı. Karadağ'ın sadece %0.5 gibi küçük bir oy oranı ile bağımsız olduğunu düşünürsek söz konusu karar son derece kritik bir öneme sahip oldu. Sancaklı Boşnakların taleplerini çok kısa bir şekilde listelemek ya da tanımlamak mümkün değil. Çünkü bir asra aşkın bir süredir kendi doğal yaşam alanları olan Sancak bölgesi, Sırbistan ve Karadağ devletleri arasında bölünmüş olduğu gibi bölgedeki Boşnaklar da bu devletler içerisinde azınlık olarak yaşıyor. Ama illaki çok kısa bir liste yapılması gerekiyorsa 1917 Senica Konferansı sonucunda ortaya çıkan kararlar hem Sancaklı Boşnakların makus talihini hem de ne istediklerini tanımlamak için yeterli olacaktır. Birinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde tam olarak Ağustos 1917'de Senica'daki Valide Sultan Camisi avlusunda gerçekleştirilen konferansın akabinde bir bildiri metni yayınlandı. Bu bildirinin ortaya konulması ve yayınlanmasının amacı Sancak bölgesinde yaşayan Müslümanların iradesini ve istediklerini uluslararası topluma duyurmaktı. Aradan geçen 100 yılı aşkın süre içinde temelde Sancaklı Boşnakların taleplerinde pek bir değişiklik olmadı. Peki ama nedir bu talepler? Öncelikle konferansa katılan temsilciler tarih, dil, toplumsal yaşam ve din gibi her anlamda bir parçası olduklarını düşündükleri Bosna Hersek ile aynı sınırlar içerisinde yaşamayı talep etti. Eğer bu talebin gerçekleşmesi mümkün değilse Sancak bölgesini işgal eden Sırp devlet yapılanması sınırları içerisinde yaşamak istemediklerini ve Sancak bölgesinin tamamını içine alan bir özerk idare kurulmasını istediler. İlk iki talebin olumlu karşılanmaması durumunda son seçenek olarak Anadolu'ya göç etmek istediklerini dile getirdiler. Bunun için gerekli olan düzenlemeleri Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun yerine getirmesini talep ettiler. 100 yıllık sürece baktığımızda Sancaklı Boşnakların Bosna Hersek ile birleşemediğini, özerklik elde edemediğini ve sonuç olarak Türkiye başta olmak üzere birçok farklı ülkeye göç ettiklerini görüyoruz. Sancaklı Boşnaklar ne talep ediyor sorusuna verilebilecek en doğru cevap sanırım özgürlük olacaktır. Yugoslavya'nın dağılma sürecine girdiği 1990'lı yılların başında Sancak meselesi yeniden gündeme geldi. Mayıs 1991'de daha sonra adı Sancak Boşnak Milli Konseyi olarak değiştirilecek olan Sancak Müslüman Milli Konseyi kuruldu. Konsey kısa bir süre sonra Sancak'a özel bir statü verilmesine ilişkin bildiri yayınladı. Söz konusu bildiriye ayrılıkçı olduğu gerekçesiyle Sırbistan ve Karadağ'dan itirazlar yapıldı. Akabinde Demokratik Eylem Partisi'nin Sırbistan ve Karadağ'daki önde gelen isimleri hapse atıldı. Ekim 1991'de başta Boşnaklar olmak üzere Sancak halkı özerklik referandumu için sandık başına gitti. 200 bine yakın seçmenin %98.9'u Sancak'a siyasi bir özerklik verilmesinden yana oy kullandı. Referandum sonuçları resmi bir talep olarak Belgrad'a iletildi. Akabinde Boşnak Milli Konseyi tıpkı Vojvodina'daki Macarlar örneğinde olduğu gibi Sancak'a da özel statü verilmesini talep etti. Ocak 1994'te Sancak bölgesinde 25 Müslüman hakkında Yugoslavya'nın toprak bütünlüğünü yıkmak ve Sancak Cumhuriyeti kurmak iddiaları ile yargı süreci ve hapse atılmalar başlatıldı. Sancak Boşnaklarının siyasi lideri olan Süleyman Ugljanin o dönemde Türkiye'ye sığınırken ta ki 1996 yılındaki seçimler öncesinde ülkesine döndü. Sancaklı Boşnak siyasi oluşumlar ve STK'lar 2003 yılında Sancak'taki Boşnakların ve diğer milletlerin yasal statülerinin belirlenmesi gerektiği yönünde bir bildiri yayınladı. Aynı yıl 35 üyeli Boşnak Milli Konseyi de kuruldu. Uzmanlar söz konusu konseyin kurulmasının akabinde hem Boşnak siyasi oluşumlar arasında hem de Belgrad idaresi ile manevi olarak kendilerini Bosna Hersek'e yakın hisseden Sancaklı Boşnaklar arasındaki krizlerin de temelinin atıldığını öne sürüyor. Sırbistan sınırları içinde kalan Sancak, bugün de Boşnak partiler arasında çekişmelerin sürdüğü, biri Belgrad'ı, diğeri ise Saraybosna'yı merkez alan iki dini kuruma sahip, ülkenin birçok yerinden çok daha az gelişmiş bir bölge olarak kalmaya devam ediyor. Sırbistan'da
Ulusal Azınlık Konseylerinin kurulmasına dair gerçekleştirilen iki yasal mevzuata göre Ulusal Azınlık Konseyi, Sırbistan Anayasası ve kanunlarının öngördüğü şekilde oy kullanmak için genel şartlara sahip olan ve ulusal azınlığın özel seçmen kütüğüne kaydı olan ulusal azınlığa mensup vatandaşlar tarafından seçiliyor. Boşnak Milli Konseyi, Sırbistan'da genel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip ve kendisini Boşnak olarak özel seçim sandığına kayıt ettiren Sırbistan Cumhuriyeti'nin Boşnak vatandaşları tarafından doğrudan demokratik seçimlerle seçilen vekiller aracılığıyla faaliyet gösteren bir milli azınlık meclisi. Boşnak Milli Konseyi, eğitim, kültür, medya, ana dil ve alfabenin kullanılması alanlarında kanunla verilen hakları yürütmekle sorumludur. Konseyin en önemli özelliği Sırbistan'da Boşnakların en üst düzeyde temsil eden kurum olması ve yasal mevzuat ile görev tanımının belirlenmiş olması. Boşnak Milli Konseyi, uzun süren bir mücadele sonucunda yasal tanımlamaya ve meşruiyete sahip olmuştur. Konseyin kurucu başkanı Süleyman Uğlan'ın 2003 seçimlerinden sonra yaptığı ilk konuşmada konseyin önemini Boşnakların ve Boşnak partilerinin 10 yıl süren emeğinin meyvesi sözleriyle özetlemişti. Sancak bölgesinde yaşayan Müslümanların iki farklı dini kuruma sahip olması, yani riyaset ile meşiatın varlığı, aslında siyasi mücadelenin dini kurumlara yansımasıdır. Yugoslavya devlet yapılanmasının dağılması sürecinde ortaya sadece yeni devletler çıkmadı. Aynı zamanda yeni kurumlar da kendilerine yaşam alanı buldu. Sırbistan'da bugün yaşanan durum da aslında bunun yeni bir tezahürüdür. Sırbistan'da yaşayan Boşnaklar ya da Müslümanlar, kurumsal anlamda Bosna Hersek İslam Birliği riyasetine bağlıydı. Devletin dağılması sonrasında ortaya çıkan yeni durumda iki yeni bağımsız devlet kuruldu. Ve Sırbistan'daki Müslümanlar Bosna Hersek'te faaliyet gösteren riyasete bağlı kalmaya devam etti. 2007 yılında yaşanan gelişmeler Sırbistan'daki Müslümanları ikiye böldü. Ve Mart 2007'de Sancak İslam Birliği Meşiatı ismini Sırbistan İslam Birliği Meşiatı olarak değiştirdi. Bu hareket 2021 yılında vefat eden eski Sancak müftüsü Muammer Zukorlić'in etkili olduğu bir hareketti. Zukorlić'in karşısındaki din adamları da Ekim 2007'de Sırbistan İslam Birliği riyaseti altında bir araya geldi. Bu ikinci hareket ise Adem Zilkić'in etkili olduğu bir oluşumdu. İki dini liderin iki yeni kurum altında organize olması günümüze kadar devam eden dini ayrışmanın temel nedeni oldu. Zukorlić'in iddiası Saraybosna riyasetinin tarihi olarak Sırbistan'da yaşayan Müslümanların temsilcisi olduğu yönündeydi. Zilkić ise Yugoslavya devlet yapılanmasının yıkıldığını ve bağımsız devletlerin kendi dini kurumlarını kurması gerektiğini savunuyordu. Zilkić'e göre tarihi olarak illaki bir yere bağlanılacaksa bu Saraybosna yerine İstanbul olmalıydı. Kurumlar ve gruplar arasındaki bölüşmenin şiddeti azalmış olmasına rağmen iki başlılık durumu günümüzde de devam ediyor. Tarihte Osmanlı ile Bosna arasında bir köprü olan Sancak bölgesi, yakın dönemde ise Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde son derece önemli bir konuma sahip. Özellikle Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son yıllarda hem ticaret hem de siyasi anlamda hızla gelişen ilişkiler söz konusu. Sancak bölgesi ve bölgede yaşayan Boşnaklar da bu ilişkilerden olumlu etkileniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 2017 yılında Sancak bölgesine yaptığı ziyarette Türkiye'deki Sancak kökenli vatandaşlarımız ile Sırbistan'daki Boşnak azınlığının iki ülke arasındaki en önemli köprü olduğunu vurgulamış ve önümüzdeki dönemde bu bağları daha da güçlendireceklerinin altını çizmişti. Sancak halkının 15 Temmuz'da Türkiye'ye desteğine de değinen Erdoğan, bölge halkından hakiki kardeşlerimiz olarak bahsetmişti. Erdoğan'ın bu ziyaretin akabinde Türkiye Novi Pazar'a başkonsolosluk açarken bölgedeki önemli Türk yatırımları da her geçen gün artmaya devam ediyor. Sırbistan'ın az gelişmiş bölgelerinden biri olan Sancak'ın bölgeye gelen Türk yatırımlarıyla kalkınması ve dışarıya verilen göçün önüne geçilmesi hedefleniyor. Öte yandan Sancak bölgesinde de henüz Osmanlıların bölgeye hakim olduğu dönemden günümüze kadar Türkiye'ye ve Türklere karşı derin bir muhabbet ve sevgi var. Ayrıca bugün dahi Novi Pazar'dan Sjenica'ya, Plevre'den Bijelopolja'ya kadar birçok Sancak şehrinde Osmanlı döneminden kalma camiler, hamam ve kaleler görmek mümkün. Yugoslav Krallığı ve komünist rejim dönemlerinde birçok İslam eseri tahrip edilse de başta Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı yani TİKA olmak üzere birçok Türk kurumu bu eserlerin yeniden ayağa kaldırılması için büyük çaba sarf ediyor. Sancak özellikle son 20 yıldır Türk dış politikasında önemli bir yere sahip olduğu gibi
Türkiye'nin Sırbistan ve Karadağ ile ilişkilerinde Sancaklı Müslümanlar da önemli bir denge unsuru. Türkiye, Sancaklı Boşnakları, Karadağ ve Sırbistan ile ilişkilerinde bir köprü olarak gördüğü gibi, Türkiye'de de bugün binlerce Sancak kökenli Müslümanın yaşaması ikili ilişkilere olumlu yansıyor. Sancak bölgesine dair en ilgi çekici hadiselerden biri hiç şüphesiz 1915 yılında Osmanlı saflarında savaşmak üzere Çanakkale cephesine 15.000'den fazla gönüllü asker göndermesidir. Artık Osmanlı idaresinde olmamasına rağmen halifenin yani Osmanlı Sultanı'nın cihat çağrısına yanıt veren binlerce Müslüman Boşnak Noypazar şehrinde toplanarak Anadolu'ya hareket etti. Bu gönüllülere halk arasında Rumel'den gelen gönüllüler anlamına gelen Curumliye adı verildi. Noypazar'daki Ras arşivinde yer alan belgelere göre Çanakkale'deki savaşa katılım çağrısı ilk önce Noypazar'da, sonra bölgedeki diğer şehirlerde yayınlandı ve halktan yoğun ilgi gördü. Döneme ait fotoğraflarda askere alım yöntemleri ve Noypazar'da bir askere alım merkezi kurulduğu da açık şekilde görülüyor. Gönüllülerin Çanakkale'ye gidişlerini ise imamların yanı sıra dönemin Noypazar Belediye Başkanı Rizvan Murat Begoviç ile Tutinli Ahmet Hamzagiç'in organize ettiği biliniyor. Sancak'tan Çanakkale'ye giden bu gönüllülerin tek bir amacı vardı. Bu amaç, Balkanlardaki topraklarını kaybetmeye başlayan Osmanlıların elinde kalan diğer toprakları canları pahasına savunmaktı. Sancak'tan Çanakkale cephesine savaşmaya gelenlerin büyük çoğunluğu şehit olurken hayatta kalanların bir kısmı Ege ve Marmara bölgelerine yerleştirildi. Bunların çok azının Sancak'a geri döndüğü biliniyor. Balkanlarda son derece öneme sahip olan Sancak bölgesi hakkındaki içeriğimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, içeriği beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Balkanlara dair bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Elimdeki kağıtta bir bölgeyi görüyorsunuz. Henüz hiçbir şey anlatmaya başlamadan söyleyeyim. Burası tahmin ettiğinizden çok daha önemli bir nokta. Burada yaşayanların büyük çoğunluğu Boşnaklar. Bulunduğu konum için ise Karadağ ve Sırbistan arasında bölünmüş bir bölge diyebiliriz.